Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bu cüzdanların yapımını tüm detayları ile paylaşmak istiyorum. Her renkte ayrı bir güzellik ortaya çıkıyor. Cüzdanlarımı koton iplerle ördüm. Açıklama kısmına kullandığım ipleri yazarım. 3 milim tığ ile ördüm. Ölçülerini de sizinle paylaşayım. Cüzdanın eni 22 santim, boyu 13 santim. Hadi başlayalım örmeye. Sihirli halka ile başlıyoruz motifimizi örmeye. Sihirli halkayı ben böyle çift kat dolayarak yapıyorum. Halkanın içine tığımı geçirdim. İlmeğimi çıkartıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İkili trabzanlar örüyoruz. Tığımın üzerini doladım. Halkanın içine battım. İlmeklerimi ikişer ikişer örüyorum. Baştaki zincirimle beraber toplam 4 adet ikili trabzan ördüm. Arada 2 zincir, tekrar 4 adet ikili trabzan. İki zincir, tekrar 1, 2, 3, 4. Gruplarımız 1, 2, 3, 4 adet olacak. 1, 2, 3, 4. 2 zincirimi çektim. Şimdi orta kısmı sıkılaştırıyorum. Başlangıç ipimden tutuyorum. Hafifçe çekiyorum. İpim çift katlı, kısalan katı sağ tarafa doğru çekiyoruz. Tekrar başlangıç ipimden tutup ilmeği içeriye aldım. İlk trabzanın tepesine batıyorum. Tığımın üzerine alıp tek seferde çıkıp ipimi kesiyorum. İplerimi hemen bu aşamada gizliyorum. Ve yeni rengimize geçelim. Şu başlangıç ipimi de bir üst sıraya çıkartıyorum. Evet. İkinci sıraya geçiyorum. 2 zincir olan kısımdan başlıyoruz. Bu arada motifimizi bir önden örüyoruz, bir arkadan. Böylelikle motifimiz daha farklı duruyor ve tam kare formunda duruyor. Tercih size kalmış. İsterseniz hep aynı yönden de örebilirsiniz. Ben bu şekilde duruşunu seviyorum. Şimdi 2 zincir olan boşluktan ipimi çıkarttım. Ben bu şekilde başlangıç yapıyorum. Hem ipimi gizlemiş oluyorum, hem de sağlamlaştırma yapmış oluyorum. Zincirimle beraber 4 adet ikili trabzan ördüm. Yine 4 adet ikili trabzan aynı yere örüyoruz. Arada zincir çekmiyoruz. Devam eden 2 zincir olan boşluğa 1, 2, 3 ve 4. 2 zincir, tekrar 1, 2, 3, 4. Aralarda zincir yok. Sadece köşelerde 2 zincir var. Aynı şekilde devam edelim. Bir, iki, 3, 4. İlk trabzanımın tepesine
batıyorum. Tek seferde çıkıp ipimi kesiyorum. İpimi gizledim ve yeni rengime geçiyorum. Bakın burası motifimin ön yüzüydü. Şimdi arkasını döndürüyorum. 2 zincir olan boşluktan ilmeğimi çıkarttım. 2 zincir çekip 4 adet ikili trabzanımı örüyorum. Zincirimle beraber 3 4 2 zincir, tekrar 1 2 3 4. Arada zincir çekmiyoruz. İkili grubun arasındaki boşluğa 4 adet ikili trabzan örüyorum. 2 3 4. Köşe noktalarında yine köşemizi yapıyoruz. 4 adet örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Tekrar 4 adet. Motifimiz hep aynı şekilde ilerleyecek. Üçüncü sırasındayız motifin. Aynı şekilde devam edeceğiz. Bakın şu sıradayız. Toplam 1 2 3 4 5 6 sıra öreceğiz. Aynı şekilde motifimiz devam edeceği için sonraki kısımları size göstermeyeceğim. Bu şekilde devam edelim. 6 sırayı örelim. Toplam 4 adet motif örüyoruz. Ben 2 motifimi ekledim. Şimdi diğer motifi de örelim. Bu ikisini sizinle beraber ekleyelim. Sonraki kısımlarda görüşelim. Motiflerimi ördüm. Şimdi sıra geldi motiflerimizi eklemeye. Motiflerimizi bu şekilde birbiri üzerine koyuyorum. Bundan sonraki kısımlarda tığ numaramı yarım milim düşürüyorum. 2,5 milim tığ ile devam ediyorum. Köşeden başlıyoruz eklemeye. İlmeğimi çıkarttım, etrafında döndürdüm. Bir zincir çektim, tekrar aynı boşluğa bir adet sık iğne. Şimdi trabzanların tepelerine karşılıklı batarak eklememi yapıyorum. Karşılıklı batalım. Devam edelim. Evet, tek kenarını ekledim. Şimdi ipimi kesiyorum. Evet. Şimdi cüzdanımızın şu tek tarafına ikili trabzanlar örelim. Köşeden başlıyorum. 1 2 zincirimi çektim. Tekrar aynı yere ikili trabzan. Şimdi trabzanların tepelerine birer adet batıyorum. Şu ipimi şu şekilde sararak biraz yürüttüm. Evet, devam edelim. Hepsine birer adet batıyoruz. Aynı şekilde devam edelim.
Sıra sonuna geldim. İpimi kesiyorum. Şimdi 2 sırada sık iğne öreceğim. Şöyle arkasını döndürüyorum. Buradan hemen başlayalım. Sık iğnemizi örmeye. Bir zincir, aynı yere bir adet sık iğne, devam edelim. Trabzanların tepelerine birer adet sık iğne örüyoruz. Devam edelim. Sıra sonuna geldim. Bir zincir çekiyorum. Örgümü döndürüyorum. Yine sık iğne örmeye devam ediyoruz. Aynı şekilde. Sıra sonuna geldim. İpimi kesiyorum. Şimdi iplerimizi temizleyelim ve astar kısmına geçelim. Sıra geldi astar dikimine. Astar dikimi için 2 parça şu şekilde poplin kumaş tercih ediyorum. Siz istediğiniz kumaşı tercih edebilirsiniz. Elinizde olan kumaş, kullanmadığınız bir tişört, bir etek, bir pantolon kumaşı da kesip aynı şekilde kullanabilirsiniz. Ve fermuar. Fermuarı bakın böyle metrelik fermuar alıyorum. Ve şu şekilde ölçüp istediğim ölçüde kullanıyorum. Fermuarımı tam örgümün ölçüsü kadar kesmiyorum. Daha uzunca kesiyorum. Kenarlarını içe kıvırıp çıkmaması için biraz uzun tutuyorum. Kumaşımın uzunluğu kadar. Kumaşımın uzunluğunu, örgümün uzunluğunu da sizinle paylaşayım. 21, şöyle biraz açalım. 21 santim örgümün genişliği, kumaşımın genişliği 25 santim. Kumaşımı daha büyük tutuyorum. Ne kadar büyük? 4 santim daha geniş tuttum. Geniş tutmakta fayda var. Boyunda da bakın, boyu 12 santim. Kumaşımın boyu 15 santim. Boyunda da yine 3 santim bir fark var. 2 parça. Fermuarımı da böyle kumaşıma ölçüyorum. Tam kumaşımın boyu kadar kesiyorum. Sonrasında fermuar başlığını da bakın şöyle çok kolay takmak. Şöyle açıyorum fermuarımı. Fermuar başlığımı elime alıyorum. Bir çatal kullanıyorum bu arada. Şu üçgen tarafı yukarıya bakacak şekilde şöyle çatalımın ortasına geçirdim. Evet, birini sağ tarafa,
birini sol tarafa, şöyle iki ucundan tutup çekiyorum. Sonrasında çıkartıyoruz. Böyle açıp kapatıyoruz. Bu kadar kolay. Sonraki aşamamız, öncelikle örgümüzü, kumaşımızı ütüleyelim. Örgümü ütülemek istiyorum. Koton iplerle ördüğüm için ütülüyorum. Daha kolay dikiş yapabileceğim. Böylelikle bakın şöyle kıvrıklıklar olmasın. Rahat dikebilmek için ütülüyorum. Koton iplerle örüyorsanız ütüleyin. O nedenle koton ipleri tercih ediyorum. Hem daha uzun ömürlü oluyor, hem de çok daha güzel iş görüyor. Şimdi ütülemeye geçelim. Öncelikle ütümü prize taktım. Ütümün ayarını da koton yün ayarına getiriyorum. Eğer bu ayar yoksa en düşük ısıya getirebilirsiniz. Şimdi direkt ütülememi yapıyorum. Örgümün üzerine şöyle koyuyorum. Direkt ütülüyoruz. Elimizle de ara ara düzeltelim. Sonrasında kumaşımı da yine aynı şekilde ütülüyorum. Kumaşımı ütülerken bakın şöyle ufak bir pay verip ikiye katlayıp ütülememi yapıyorum. Böylelikle fermuarımı daha rahat dikiyorum. Burası en önemli detaylardan birisi. Bu şekilde ütüleyelim. Öncelikle düz şekilde ütülüyorum. Sonrasında şu kısmını şöyle içe katlayıp ütülememi yapıyorum. Dikmeye başlamadan önce kumaşımın şu ikiye katladığım tek kenarını makinemde zikzak geçiyorum. Makinenizde bu ayar yoksa çekmeye de bilirsiniz. Ben şöyle kenarının sökülmemesi için bu işlemi yapıyorum. Titiz çalışmayı sevdiğim için bu işlemi yapıyorum. Yapmak zorunluluğunuz yok. Şimdi dikmeden önce bakın şu şekilde düzenliyorum. Kumaşımın ikiye katladığım kısım burası. Bu şekilde koyuyorum. Üzerine fermuarımı koyuyorum şöyle. Onun üzerine de örgümü koyuyorum. Şu eklediğimiz kısım ön yüzü, burası örgümün ön yüzü olacak. Şöyle ortalıyorum kumaşıma örgümü ve elimde telleme yapıyorum. Dikmeden önce. Bu işlemi muhakkak yapıyorum ki dikerken kayma olmasın. Şöyle yavaş yavaş dikiyorum elimde. Arkadan ve önden aynı hizada olacak şekilde kaydırma yapmadan böyle dikiyoruz. Burayı diktikten sonra yine karşı tarafı da aynı şekilde dikiyoruz. Onu da şöyle kumaşımı koydum. Fermuarımın diğer tarafını koydum. Üzerine de örgümü koyuyorum. Aynı şekilde terlememizi yapıyoruz. Terlemeyi yapalım. Sonraki kısımda görüşelim. Elimde terlemesini yaptım. Bakın arkası böyle, önü böyle. Şimdi dikiş makinemde şu kısmını ve şu kısmını dikeceğim. İsterseniz elinizde de dikebilirsiniz. Dikerken bundaki en önemli detay şu, en başa kadar gelmiyorum dikişte. Sağda ve solda şöyle 2 sık iğne bırakıyorum. Bunlar itibaren dikiyorum. Yine burada da aynı şekilde. Tabii ki diğer tarafta da yine aynı şekilde. Şu başları dikmiyorum. Sonrasında şöyle ikiye katlayıp kenarlarını rahatlıkla dikebilmek için ve düzgün bir görüntü elde edebilmek için bu işlemi yapıyorum. Şimdi dikiş makinemde bu kısmını dikeyim. Sonraki kısımda görüşelim. Evet, dikiş makinemde
diktim. Bakın arkası böyle. Dikerken ön yüzünde, yani makaramın üst kısmında koyu pembe renk kullanıyorum. Alt kısmında da kumaşıma en yakın olan rengi kullanıyorum. Onun için böyle iki farklı renk. Bakın dikerken şu kenarlar açıkta. Şimdi şu ipleri temizleyeceğim. Şu iplerimin de uçlarını düğümleme yapmak istiyorum. Sonraki kısımda görüşelim. Evet, iplerini temizledim. Şimdi dikmeden önce şu şekilde şöyle şuraya bir mandal takıyorum. Tam şöyle eşitliyorum. Ve cetvel, kalem yardımıyla, bu kalemleri çok seviyorum. Isı ile uçan kalem, yazımız ütüleyince uçup gidiyor. Şöyle kenarına çizgi çiziyorum. Bu tarafa da. Çiziyorum. Tabana da çiziyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi tam bu çizgilerden dikiş makinemde dikiyorum. Evet, dikişimi yaptım. Bakın şuralardan. Şimdi kalemle çizdiğim yerleri ütü ile ütüleyip, bakın anında gidiyor. Çok kullanışlı bir kalem. Evet, şimdi kumaşımın fazla gelen kısmını bakın makasla kesiyorum. Şöyle evet, bakın bu şekilde fazla payını kestim. Diğer iki kenarını da keseyim. Sonrasında yine sökülmesin diye makinemde zikzak geçeceğim. Dediğim gibi sizin makinenizde yoksa geçmeyebilirsiniz. Evet, dikiş kısmını bitirelim. Sonraki kısımda görüşelim. Astar kısmını bitirdim. Şimdi sıra geldi örgümüzün kenarlarını eklemeye. Astar dikimini hem elde hem de dikiş makinesinde nasıl diktiğimi ayrıntılı şekilde kanalımda paylaşmıştım. Videomun altına açıklama kısmına linkini eklerim. Oradan bakıp daha detaylı da görebilirsiniz. Şimdi kenarlarını eklemeye geçelim. Şöyle içeriye koyuyorum. Bakın sonuncu sık iğneme batıyorum. Hem öndekine hem arkadakine ilmeğimi çıkartıyorum. Etrafında döndürüyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Yine aynı yere bir sık iğne. Şimdi kenarlarından başlıyorum eklemeye. Şöyle birer adet batarak devam edelim.
Evet, şimdi bu ipimi de iğne ile gizlemek istiyorum. Evet, düzeltelim. Evet, cüzdanımızı bitirdik. Şimdi fermuarın ucuna püskül yapmak istiyorum. Öncelikle zincir çekiyorum. Biraz uzunca bırakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 zincir çekiyorum. Yine biraz uzunca bırakıp ipimi kestim. Şimdi fermuarımın ucuna ortalıyorum zincir kısmını ve şuraya böyle düğüm atıyorum. Buraya bir adet boncuk koyayım. Şöyle. Evet. Şimdi buraya püskül yapalım. Şöyle 3 parmağıma dolayarak 35 kere sarıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 30, 34 ve 35. Büyükçe bir makas. Evet. Şimdi şöyle ortasından keselim. Evet. Şöyle tam ortasına koyalım. Tam ortalayalım ve buraya düğüm atalım. Sıkıca. 1, 2 kere içinden geçiriyorum. 2, 3 düğüm. Evet. Şimdi püskülümüzü düzeltelim. Evet. Yine şöyle bir parça kesip şöyle koyuyorum ve etrafından sarıyorum. Evet, bu ilikten geçirdim. Sonrasında bu ipimi iğneme geçiriyorum. Şöyle içinden geçirdim. Püskülümün ucunu şöyle düzelteyim. Makasla kesip düzeltiyoruz. Evet, cüzdanı bitirdik. Önü arkası böyle. İç astarı da bu şekilde. Takıldığınız yer olursa muhakkak yorumlarda belirtin. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla ve sevgiyle kalın. Hoşça kalın.